Merhaba, ben Serkan Duman. Medeniyet Günlükleri canlı yayınından derlediğim Medeniyet Notları programının 6.sına hoş geldiniz. Bugün sonsuz mekan üzerine konuşacağız. İnsan değerli bir varlıktır. Çünkü insanın aklı vardır. Bu sayede de etrafında olan bitenleri kavrayabilme, onları yerli yerine koyabilme ve varlıkların hakkını verebilme istidadına sahiptir. Bu sebeptendir ki insan için Hazreti İnsan ifadesi kullanılmıştır. İnsanın hak etmediği her durum onun için bir zulümdür ve bu zulme sürekli maruz kalan bir insanın onu güzel yapan özelliklerini yitirme tehlikesi vardır. İnsan, insana, hayvana, bitkiye, çevreye zulüm etmemelidir. Günümüz şehirleri insanı dışlamış, onu önemsiz bir nesne haline getirmiştir. İnsan adeta kapitalizmin oyuncağı olmuş, çarktaki dişlilere dönüşmüştür. Güneşe göre yatıp kalkan, acıkınca yemek yiyen, uykusu gelince uyuyan, uykusunu alınca kalkan, velhasılı tabiatın bir parçası olan insan, mekanik bir zaman ve mekan düzeninin kölesi haline getirilmiştir. Ancak sınırlı bir zümrenin ulaşabileceği lüks hayata bir gün kavuşmak hezeyanıyla kendini avutan veya bu sistemde hayatını sürdürmeye çalışan insan, değerli bir varlık olduğunu unutmuştur. İnsanın değerli bir varlık olduğunu hatırlaması için, onun insanca bir durumda ve ortamda yaşaması gerekmektedir. Böyle dediğimde insanların aklına sömürgeci devletlerin kurduğu banliyö hayatı geliyor. Ancak banliyö hayatı kapitalizmin içinde yine belirli bir zümrenin hakkından fazlasını tüketerek şehir merkezlerine ve marketlere bağımlı yaşadıkları, tabiatın paraziti gibi davrandığı bir yerleşim biçimidir. Bu da insani bir hayat olmayıp başka türlü bir zulme işaret etmektedir. Kapitalist modern şehirler, kapitalizmin çarklarının rahat işleyebilmesi adına tasarlanır. Her ülke bu teoriye en yakın biçimde şehirlerini düzenlemek ister. Bu teorinin ütopyası süper düzenli şehirlerdir. Şehir adeta bir fabrikanın mal üretirken kullandığı ürün bandı gibi olsun istenir. Üretimden maksimum kazanç, minimum kayıp beklendiğinden şehir de bu ideolojiyle şekillendirilmeye çalışılır. Yollar, dükkanlar, konutlar, rekreasyon alanları kapitalist ve modern anlamda maksimum fayda için dizayn edilir. Şehrin adeta bir tanrı mimar modeli tarafından tasarlanabiliyor oluşu ve insanların nasıl yaşayacağına karar verme durumu başlı başına üzerinde durulması gereken bir konudur. Her ne kadar düz yollar, dama tahtası gibi düzenlenen parseller ve yapılar yüzeysel anlamda rahat ve düzenli bir şehir sunuyor gibi görünse de insanı ve tabiatı da mekanikleştiren ve onları ana unsur olmaktan çıkaran bir bakış açısını işaret ediyor aslında. Dünya genelinde kapitalizm dışında bir sistemin çalışmasına izin de verilmediği için bu yüzeysel tutumu tam anlamıyla uygulamayı başaran şehirler güzel olarak algılanmaktadır. Peki güzel şehirleşme nasıl olur? Burada şehri sadece dev yerleşimler olarak değil, insanların beraber yaşadığı her yer olarak ele alacağım. Öncelikle güzel şehir, tabiata ve insana uygun olan şehirdir. Bu şehir hem ahlaki hem de boyut olarak sınırlarını bilmelidir. Güzel şehri anlamak zor bir hadise değildir. Mimar olsun olmasın her bozulmamış göz ve ruh güzel şehri anlayabilir. Güzel bir yerleşime baktığınızda o yerleşimin adeta tabiat tarafından kendiliğinden ortaya çıkmış bir yuvalar bütünü olduğunu fark edersiniz. Mesela bunu bir kuşun ya da karıncanın yuvasında görebilirsiniz. O yerleşim tabiatla iç içedir. Elbette bu yerleşimde yerleşimi kullanan canlının özellikleri de belirir. Bir yerleşimin tabiatın hareketlerinin doğal bir sonucu olarak belirmesi gerekmektedir. Yani topografya, rüzgar, güneş gibi etmenler mimariyi şekillendirir. Bununla birlikte şehirde yaşayacak insanların hukuku ve birbiriyle olan ilişkileri de değerlendirilmelidir. Bu da şehrin nasıl olacağına eline cetveli veya yazılımı alan bir tanrı mimar tarafından değil, bizzatihi orada yaşayacaklar tarafından karar verilmesi gerekliliğini getirir. Bugün düzenli, tertipli denen ve matematik, geometri kullanılarak ortaya çıktığı iddia edilen şehirler yüzeysel ve sathi şehirlerdir. Bu şehirleri yüceltmek için karşılarına konan tabii şehirlerde bir matematik ve geometrinin olmadığı iddia edilir. Oysa o yerleşimlerde tıpkı tabiatın meydana getirdiği tüm olgularda olduğu gibi matematik ve geometri vardır. Ancak bakmasını bilen için vardır. Nasıl mı? Şöyle. Matematikteki fraktal terimi kendine benzeme veya oransal kırılma özelliği gösteren karmaşık geometrik şekillerin ortak adı olarak geçer. Bir kar tanesine veya çiçeğin yapraklarına dikkatli baktığınızda
birbirini tekrar eden şekiller olduğunu fark edersiniz. Mikroskop altına indiğinizde ise bu ritmik şekillenmelerin sonsuz bir biçimde devam ettiğini görürsünüz. Yüzeysel anlamda baktığınızda şekilsiz gibi duran, örneğin yaprak, kaya parçası, hücre, gök cisimleri gibi hemen her tabii varlığın içerisinde bir geometrinin olduğunu görürsünüz. Fraktal çalışmaları bize bunu göstermiştir. İşte tabiata uygun gerçekleşen yerleşimlerde de bu matematik ve geometri bulunmaktadır. Üstelik çok detaylı ve derin şekildedir. Buradaki matematik modern şehirdeki dama tahtası veya cetvelle çizilmiş yüzeysel şekillerle karşılaştırıldığında asıl üstünlüğün hangisinde olduğu anlaşılacaktır. Zira düzenli ve kolay kavranabildiği için övülen modern şehirlerin aslında ne kadar ilkel olduğu ortaya çıkacaktır. Peki ilk bakışta düzensiz gibi görünen ama derine inildiğinde düzenli olduğu fark edilen tabii şehirlerin inşa edicileri fraktal ilmini bilmeden bunu nasıl yapabildiler? Elbette sezgiyle. Tabiatla uyumlu yaşamış toplumlar doğanın bir parçası oldukları için haliyle doğa gibi davrandılar. Rüzgar, güneş, topografya, hayvanlar, bitkiler ve insan ile girdikleri ilişkiler onlara bu yerleşimleri yaptırdı. Aklı olan birisi şehir gibi karmaşık bir olgunun birkaç düz çizgiyle yapılamayacağını kavrayabilir. Yüzeysel şehirler kendisini doğadan kopukluğu ile de belli eder. Bir hayvanın yuvasına baktığınızda o oluşum sizi rahatsız etmez. Çünkü doğanın bir parçası olarak belirir. Ancak yapay şehirler tabiata atılmış plastik bir çöp gibi kendini hemen belli eder. Geçmişte tıpkı o hayvan yuvaları gibi doğayla uyumlu birçok şehir inşa edilmiştir. Öyle ki bu şehirlere baktığınızda ortaya çıkan yapıları insan mı yoksa doğa olayları mı meydana getirmiş bile dedirtmiştir bu şehirler. Aynı zamanda en üst ölçekten alt ölçeklere dahi indiğinizde bu hadise devam eder. Tıpkı bir ağaca dışarıdan bakılmasıyla yaprağındaki hücreye bakılması gibi. Öyle ki hücredeki geometrinin de ağacın geometrisinin de fraktal manada olduğu gözlemlenir. Bazen bir hücrenin şeklinin benzerini örneğin dağlara yukarıdan baktığınızda bile görebilirsiniz. İşte bunun gibi şehirler vardı. Buraya kadar anlattıklarım sadece yapısal anlamda vernaküler mimarlık yani doğayla uyumlu mimarlık gibi algılanıyor olabilir. Ancak bundan öte bir şeyden bahsediyorum. Çünkü insan bir hayvan veya bitki gibi tabiata ait bir canlı olduğu gibi aklı ve inancı da olan bir varlıktır. Bu farklılıklar da şehrin ortaya çıkışına etki edecektir. Önemli olan buradaki akıl ve inancın tabiatla çelişmemesidir. Bu noktada devreye kozmos girer. Yani kozmik kavrayış. Örneğin Japonya bir ada ülkesi olduğu için bu durum kendisini Japon bahçesinde kayaların ada, küçük taşların okyanus olarak belirmesiyle bulur. Veya çölde yaşayanlar için gökyüzü daha kıymetli olduğundan işin içine bir avlu girer. Bunlar basit ancak açıklayıcı ve kolay anlaşılabilecek örneklerdir. Bununla birlikte toplumların kozmik kavrayışı onların hayatının her biçiminde haliyle mimarisinde de geniş ölçekli yer bulur. Tabiattaki oluşumların yukarıdan aşağıya kadar sürekli bir çeşitlilikte olması bir tür sonsuzluktur aslında. Her farklı ölçek farklı bir durumu gösterir. Rahman suresi 29. ayette Allah kendisi için her an yeni bir şende yani halde olduğunu söylemektedir. Bu durumu tabiatın kendisinde de sonsuzluk olarak görmekteyiz. Şehre yukarıdan baktığımızda başka bir geometri, en küçük birimine baktığımızda ise yine başka bir geometriyle karşı karşıya kalmaktayız. Bunu ortaya çıkaran bir diğer etmen de böyle şehirlerin zamanla ihtiyaca göre oluşması, yine yapılarının keskin ve bitmiş bir projeyle yapılması değil, inşa aşamasında da değişime açık olmasıdır. Yani örneğin toprak kazıldığında ortaya çıkan bir kaya parçasının evin içinde kalması ya da bir ağacın kesilmeden muhafaza edilmesi gibi. Yine basit örnekler veriyorum. Bunlar genişletilebilir. Böylesi yerleşimlerin tabiatın bir ürünü gibi olması ve sonsuzluğu böylesi nedenlerledir. Bu sonsuzluğa bir de başka açıdan yaklaşmak istiyorum. Şöyle bir örnek vereceğim. Uçsuz bucaksız bir ovada olduğumuzu hayal edelim. Buraya yaklaşık 60 metrekarelik bir mekan koyalım. İçi boş olan bu mekan bu haliyle içinde yapılabileceklerin sayısızlığı hasebiyle hala sonsuz bir mekan olarak var olmaktadır. Yani hala o ovanın bir parçası olarak belirmektedir. Ancak örneğin siz bu mekanı koltuklar ve sahne ile doldurup adına seminer salonu dediğinizde o mekanı tek bir işlev ve belirli sayıda insanla sınırlayıp sonsuzluğunu bitirmiş olursunuz. Oysa aynı mekan boşken hem uyuyabilir, yemek yiyebilir, kitap okuyabilir, üstelik bunu sayısı belli olmayan kadar insanla yapabilirdiniz. İşte sonsuz mekan, işlevsellik anlamında böyle de bir şeydir aynı zamanda. Mekanı doğa ile uyumlu malzemeler ve teknikle inşa ettiğinizde de yapısal manada yine sonsuzluğu kesmemiş ve onu doğanın parçası yapmış olursunuz.
Yani hem geometrik olarak hem de zaman olarak sınırsızlık budur. İşte ben buna sonsuz mekan diyorum. İnsan sonsuz mekanı aramalıdır. Daha tafsilatlı bir açıklama dinlemek isteyenler Medeniyet Günlükleri canlı yayınının 6.'sına bakabilirler.